kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Bugün birlikte bu güzel modeli örelim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim bu modeli. Kanalım aracılığı ile hangi modelleri ördünüz veya hangi şehirdesiniz, hangi ülkedesiniz? Lütfen yorum kısmına yazın. Ben de sizleri bu şekilde tanımış olurum. Modelimiz bir önceki videoda anlatmış olduğum hırka modeliyle birebir aynı olan yelek modeli. Bunun da sayıları 1 yaşa uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. İkinci yumaktan çok az kullanılıyor. 4 adet de düğme gerekli. Şiş numaramız 3,5. Modelimizin arkası da bu şekilde. Çok hoş bir model. Diğer yaşlara robayı dilediğiniz kadar artırarak uygulayabilirsiniz. Yetişkin birine de bu modeli uyarlayabilirsiniz. Yaka başlangıç sayısı 3 yaşa kadar geçerli. Sonrasında her yaş için hemen hemen bir 6 ilmek fazla başlayarak diğer yaşlara da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine beden kısmının ölçülerini alarak uzatabilirsiniz. Son olarak da uçtaki modeli uygulayıp tamamlayabilirsiniz. Ölçüleri de şöyle bakalım. 30 santim boy, en 25 santim. Şöyle kol genişliğimize bakalım. Bu da 11 santim kadar. Çok güzel bir model. Şöyle hırkayı da alalım. Hırka ile aynı iplikle ördüm. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Çok güzeller. Bu şekilde takım yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma destek vermeniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak model hakkında yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla model anlatmama beni motive edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Yelek modelinde hırkada olduğu gibi bambu karışımlı anti peeling özellikli orta kalınlıkta bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 240 metre bir ip. Renk numarası da 450. Şiş numaram 3,5. Yeleğin robasını da hırkada olduğu gibi aynı şekilde hazırlıyoruz. Modelimize yakadan 77 ilmek atarak başlayalım. İlmeklerimi attım. Başta ve sonda ikişer ilmeğimizi arka yüzde örmeden alıyoruz. Buradaki bu kenar hattını bu şekilde oluşturuyoruz. Ön yüze geçtiğimizde de tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Bu kısım, bu 2 ilmek bu şekilde örmeden alınıyor. Sonrasında uçta 2 ilmek kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimiz haroşa örülüyor. Sıra sonuna geldim. Haroşa örerek ipimi öne alıyorum. Sonda kalan 2 ilmeği de örmeden şişime aktardım. Ön yüze geçtiğimde her iki uçta örmeden aldığım bu 2 ilmeği düz örüyorum. İlmekleri düz ördüm. Diğer uca kadar 2 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerim haroşa, ön yüzde de arka yüzde de. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Baştaki 2 ilmeği örmeden aldım. Diğer uçta 2 ilmek kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerim haroşa, bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ön yüzde ikinci haroşa sıram oluştu. Bu şekilde örerek
4 haroşa çizgisini tamamlayalım. Sonrasında artırma kısmına başlayalım. 4 haroşa çizgisi ördüm. Şimdi öreceğimiz bu sırada artırmalara başlıyoruz. Sıra sonunda da iliğimizi açıyoruz. Başta ve sonda 7'şer ilmeğimiz düğme bandı için. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düğme bandını ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yaptım. Tekrar göstermek istiyorum. Şu şekilde çaprazlıyoruz ve ilmeğimizi atıyoruz. Sonrasında 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar artırmamı yapıyorum. 3 ilmekte bir bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son olarak artırmamı yapıyorum. 7 ilmeğim kaldı düğme bandı için. 3 ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve kalan 2 ilmeği de ördüm. Bu şekilde ilk iliğimi açmış oldum. İlk artırma sıramı da tamamlamış oldum. Her ön yüzde 4 haroşa çizgisinde bir bu şekilde artırmalarımız olacak. Arka yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde bu 2 ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle 7 ilmeğe tamamladım düğme bandını. Arttırmış olduğum bu ilmekleri de çapraz bir şekilde şişimi geçiriyorum ve örüyorum. Ardından tekrar bu şekilde arttırmış olduğum ilmekleri örüyorum. Arka yüzde arttırmış olduğumuz ilmekleri bu şekilde örelim. Sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şöyle 4 haroşa çizgisi ördükten sonra ilk artırma sıramızı ön yüzde yapmıştık. Arka yüz ördük. Şimdi bu 4 haroşa çizgisi haricinde buradan itibaren bu artırma sırasından sonra bir 4 haroşa çizgisine daha tamamlayalım bu kısmı. Sonrasında yine aynı şekilde 7 ilmek düğme bandını örelim. İlmek artıralım. Sonrasında da 3 ilmekte bir artırmalara devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde de 7 ilmek kalacak. Son artırmamızı 7 ilmek kala yapalım. 7 ilmek düğme bandına örüp arka yüze geçelim. Yine aynı şekilde 4 haroşa çizgisini tamamlayalım. Yani toplamda 4, 8, 12 haroşa çizgisi olacak. Sonra 12 haroşa çizgisi oluşunca da 3. artırma sıramızı aynı şekilde uygulayalım. Ardından yine bir 4 haroşa çizgisi örelim. 16 haroşa çizgisine tamamlayalım. 4. ve son artırma sırasında birlikte örelim. Orada bir farklılığımız olacak. 12 haroşa çizgisi olunca da bu kısımda ikinci düğme iliğimizi açalım. Devamında da 12 haroşa çizgisinde bir iliklerimizi açmaya devam edelim. Artırmamızı yaparak robamızı bu şekilde büyütelim. Devam edelim arkadaşlar. 4 haroşa çizgisinde bir artırmaları yaparak robayı ilerlettim. Şöyle kısaca bir üzerinden geçmek istiyorum. 4 haroşa çizgisi yaka için örüp sonrasında ön yüzde ilk artırma sırasını yaptık. Ardından bir 4 haroşa sırası daha ördüm. Bu kısımdan itibaren 8 haroşa çizgisi oldu. 8 olunca da ikinci artırma sırasını yaptım. 3 ilmekte bir.
Ardından bir 4 haroşa çizgisi daha. Bu kez 12 haroşa çizgisi oldu. Üçüncü kez artırmamı yaptım. Yine 3 ilmekte bir. Sonrasında bir 4 haroşa çizgisi daha ördüm. Şimdi dördüncü artırma sırasını birlikte yapalım. Yine aynı şekilde yapıyoruz artırmalarımızı. 7 ilmek düğme bandını örelim ilk önce. Yedi ilmek düğme bandını ördüm. İlk artırmamı yapıyorum. Sonrasında 4 ilmekte bir artırıyorum. Fark bu. Hep bu kısımları 3 ilmekte bir artırmıştık. Son artırmamızı 4 ilmekte bir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dört ilmekte bir artırmalara devam edelim ta ki sıra sonunda 7 ilmek düğme bandımız kalana kadar. Bu kısımda da ilk ilikten sonra 12 haroşa çizgimiz oluştu. Sıra sonunda ikinci iliğimizi açmayı unutmayalım. Toplamda 16 haroşa çizgimiz var. Bir 4 haroşa çizgisi daha örüp bu kısmı 20 haroşa çizgisine tamamlayalım ve bu şekilde robamızı bitirmiş olalım. Robayı tamamladım. Son artırma sırasından sonra 4 haroşa çizgisi daha örüp bu kısmı 20 haroşa çizgisine tamamlamış oldum. Şişimde toplamda 205 ilmeğim var. Öreceğimiz bu sırada ayrımları yapıyoruz. Kolları örüyoruz. Ardından da beden kısmına geçiyoruz. Şöyle ayrım sayılarını vermek istiyorum sizlere. 32 ilmek sol ön, 42 ilmek kol, 57 ilmek arka ayrım, 42 ilmek kol ve son olarak 32 ilmek sağ ön. 32 ilmek sol ön için örüyorum. ...32 ilmek ördüm. Kol ayrımına geçtim. Şimdi kol ayrımının ilmeklerini örerken bu kol ucundaki modeli de kurmaya başlıyoruz. Başta 2 ilmek ters örüyoruz. Ardından 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz ördük. Ardından arada 3 ilmek tersimiz var. Toplamda şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu yaprak modelinden yapacağız. Şöyle bakalım. 1, 2, 3 ters ördüm. Birinci yaprağı örmüştük. Tekrar ikinci yaprağa geçtik. 1, 2, düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. İkinci yaprak. Arada 3 ters örüyoruz. Üçüncü yaprağa geçtik. 1, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz örüyoruz. 3 ters arada. Dördüncü yaprağa geçtik. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Arada 3 ters. Sonrasında 5. yaprağımız 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Son olarak da 3 ters ilmek örüyoruz. Şöyle bir bakalım. Son olarak 3 tersimi ördüm ve bu kısımdan geri dönüyorum. Sadece koldaki bu modeli örerek devam edeceğiz. Bu modeli tamamladıktan sonra arka ayrımdan örerek
devam edip diğer kolu aynı şekilde örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından arka yüzde 3 düz örmüş oldum. Sonrasında bu yaprak modelindeki ilmeklerimde ters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ters, arada 3 düz, 7 ters, 3 düz şeklinde devam ediyorum. 7 ters, 3 düz. Son olarak baştaki 2 düzümü yani 2 tersimi örüyorum ön yüzdeki. Buradan yine çeviriyorum. Ön yüze geçtim. Devam edelim artırmalarımıza. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3 defa bu işlemi tekrarlayacağız. Her ön yüzde dolayarak artırıp buradaki kısmı çoğaltacağız. Aralardaki üçer ilmeğimiz sabit. Ön yüzde ters, arka yüzde düz örülüyor. Baştaki ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3 düz, 1 dola. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. 1 dola, 3 düz. Arada 3 ters. 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz. Sıra sonuna geldim. 3 ters ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Örgümü çevirdim. Başta 3 düzümü örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters ördüm yaprak kısmında. Aralarda 3 düz, 9 ters şeklinde örelim. Sıra sonunda da 2 düzümüz var. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Örgümü ön yüze çevirdim. Yine 2 tersi ördüm. 1, 2, 3, 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz ilmek örüyorum bu sırada. Aralarda 3 ilmek ters, 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Arka yüze geçtiğimizde de 3 düz, 11 ters olacak bu kez. 3 düz, 11 ters şeklinde sırayı tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Bu şekilde 1, 2, 3 ajur yuvamız oluştu. Modelin devamında hem eksiltip her iki kenardan yine orta kısımlar artırmaya devam edeceğiz. Burada göründüğü gibi yine 3 ilmeğimiz sabit. Kenar kısımdaki 2 ters ilmeğimizi örelim. Ardından şöyle ilmeklerin bir yönünü çevirelim. Sonrasında ikisini birlikte örerek keselim. 3 ilmek örüyorum. Tekrar 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeği de bu şekilde birlikte örerek kestim. Aralardaki 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bu baştaki 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Şöyle alttan şişimi aldım.
İkisini birlikte örerek kestim. 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz örüyorum. Kalan 2 ilmeği de birlikte örüp kesiyorum. Bu şekilde örgümüzü ilerletiyoruz. 2 düz ilmeği yönlerini çevirip birlikte örüp kestik. Ardından 3 düz örüyoruz. 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz. Kalan 2 ilmeği de birlikte örüp bu kenarda da kesmiş olduk. Başta ve sonda birer ilmek kesiyoruz. Orta kısımda da artırmalara devam ediyoruz. Arka yüze geldiğimizde ise buradaki ilmeklerimiz düz, yine bu kısımdaki ilmeklerimiz de ters. Toplamda bu kısımda 7 ajur yuvası olana dek bu şekilde örelim. Ön yüze geldiğimizde ilmeklerimizi birlikte keselim. Kol kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ilmeklerini kapatıp arka yüzde de birleştirmesini yapacağız. Ters ilmeklerimizi ters örerek kapatıyoruz. Düz ilmeklerimizi de düz örerek. Ters ördüm. Bir önceki ilmeğimi üzerinden atlattım. Düz ilmeğe geçtim. Düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Bunu yaparken şişteki ilmeğimizi çok sıkı tutmuyoruz. Bu kısımda kasma olmaması için. Ters ilmeklere sıra geldi. Ters örüyorum. Yine üzerinden atlatarak ilmeği kapatıyorum. İlmekleri bu şekilde kapatalım. Tüm ilmekleri kapattım. Şimdi ön yüzden bu şekilde ikiye katlıyorum. Bir tığ yardımı ile bu kısmı birleştiriyoruz. Şöyle en uçtan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım ve buradan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Sonrasında bu her iki kenardan karşılıklı tığımı geçirerek bu kısmı birleştiriyorum. Şöyle bakın, iyice yakınlaştırmak istiyorum. Tığımı kenardaki bu iki ilmeğe geçirdim ve tam karşısında olan iki ilmeğe ilmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Yine aynı şekilde bu kısımdan, sonra diğer kısımdan alıp ilmeği tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bunu yaparken tığdaki ilmeği buradaki mesafe kadar uzatıyorum. İlmeğimi aldım, tığdaki ilmekten geçirdim. Ve son olarak bu kısmı örüyorum ve birleştirme tamamlandı. Şöyle bir zincir çekip sıkıladım. Bu ilmeği de yine şişime alıyorum. Şöyle ön yüze çevireyim. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oluyor. Evet, bu kısımda kalan ilmeği de şiş aldık. Şimdi arka ayrımda 57 ilmek örüyoruz.
57 ilmek örelim. Arka ayrım için 57 ilmek ördüm. Şimdi bu kısımdan 42 ilmek üzerine aynı şekilde bu modeli kurup işlemleri tekrarlayarak örelim. Sonrasında bu kısımdan birleştirmesini arka yüzde yapalım. Diğer kolu da tamamladıktan sonra devam edelim. İkinci kolu da aynı şekilde örüp tamamladım. Kalan ilmeğini de sağ şişime aldım. Sağ öne örerek bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzde burada olduğu gibi her iki uçtaki 7'şer ilmeğimizi düğme bandı olarak haroşa devam ettiriyoruz. Diğer kısımlar ise ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu bölümü örüyoruz. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimizi arka yüzde örmeden alıyorduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düğme bandını ördüm. Diğer uçta 7 ilmek kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 5 ilmeği haroşa örüyorum. Kalan 2 ilmeği de örmeden aldım. Ön yüzde bu 7 ilmeğimiz düğme bandı. Diğer uçta da aynı şekilde. Orta kısımdaki ilmeklerimiz de düz örgü. Bu kısmı bu şekilde ilerletiyoruz. Aynı şekilde aynı ölçülerde ördüğümüz için de 4. ilikten sonra 2 haroşa çizgisi daha örelim. Sonrasında bu uç kısımdaki modeli başlayalım. Beden kısmını ilerlettim. 4. ilikten sonra 2 haroşa çizgisi kadar ördüm. En son sırayı da ön yüzde geldim. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi bir sıra haroşa örüyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi. Sonrasında bu modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde bir sıra haroşa ördüm. Her iki uçtaki düğme bandındaki 7'şer ilmek haricinde orta kısımdaki bu ilmek sayım 109. 109 üzerinden modelimizi kuracağız. Sizin bir ilmek eksiğiniz veya fazlanız olur. İlk başta şu şekilde modelimizi kurarak sayalım. Sonrasında ayarlamasını yapmış olalım bu şekilde ve modelimizi örelim. Başlarda 3 ters örmüştüm hırkada. Sonrasında 5 düzün üzerine de buradaki yaprak modelini kurmuştum. Yani 3 ters 5 düz şeklinde modelin ayarlamasını yapın. Sonrasında da modelinizi kurun. Ben şimdi böyle saydığımda 2 ilmeğim fazla çıkıyor. Bunları da her iki uçta 3 değil de 4 ters olacak şekilde ayarlıyorum. İlk önce düğme bandını örüyorum. Ardından 4 ters örüyorum. Sadece başta ve sonda 4 ters olacak. Ardından 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz ördüm. Sonrasında yine bu kol ucunda yaptığımız gibi aralarda 3'er ters ilmeğimiz var. Sonrasında yine 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz şeklinde devam ediyoruz. 3 ters, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz, aralarda 3 ters. Sıra sonuna geldim. 4 ters ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Sonrasında düğme bandını yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu uç kısımdaki model bitene kadar. Burada olduğu gibi
aynı şekilde örelim. Koluncunda yaptığımız işlemlerin aynısını da etek ucuna uygulayalım. Sonrasında ilmeklerimizi kapatalım. Uç kısımdaki modeli örüp ilmeklerini kapattım. Düğmeleri ekledim ve modelimiz tamamlanmış oldu. Çok şık bir model. Hırkada olduğu gibi. Değerli vaktinizi ayırıp benimle birlikte bu modeli örüp denediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenip kanalıma abone olarak model hakkında yorum yazarak desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.